Bugüne kadar bildiğiniz, size söylenen, anlatılan, hatta bazı formüllerle size dayatılmaya çalışılan bütün o ders çalışma tekniklerini, bütün o verimli ders çalışma olaylarını unutun. Ders çalışmanın ne kadar sıkıcı bir eylem olduğunu inanın çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu konuyu size hiç de sıkıcı anlatmaya niyetli değilim. Size şimdi diş hekimliğini nasıl kazandığımdan bahsedeceğim. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sadece 5 basit taktik ile nasıl daha iyi bir ders çalışacağınızdan ve benim diş hekimliğini nasıl kazandığımdan bahsedeceğim. Kahvemizi alıp şimdi hızlıca konuya geçiş yapmak istiyorum. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Açıkçası son zamanlarda bu konuda çok isteğiniz olmuştu. Burak abi diş hekimliğini nasıl kazandın? Burak nasıl daha iyi ders çalışmıştın? Ve işte şimdi bugün bu sorularınızı cevaplamanın zamanı geldi. Şimdi size bundan yaklaşık 4-5 sene önce üniversiteyi kazanmaya çalışırken, üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir ortamda ders çalıştığımı göstereceğim. Hadi gelin benimle. Barney, benden önce gelip yerimi kapmışsın. Hadi in aşağı, ben geçeyim oraya, gel. Eskiden de üniversite sınavına hazırlanırken ortamım aslında böyleydi. Sade, şık bir masa, masanın üzerinde o dönem çözdüğüm, biriktirdiğim test kitapları, yanımda suyum, yanımda Bluetooth hoparlörü, ardından bir tane not defterim, sonra ise hemen yanında o hafta veya o ay hatta o sene okuduğum kitap yer alıyordu. Çünkü her ne kadar yoğun ders çalışıyor olsam da kitap okumanın bana ne kadar fayda getireceğinin farkındaydım. Böyle sade, şık bir ortamda kendi çalışma alanımı yaratıp verimli bir şekilde ders çalıştığımı söyleyebilirim. Bu arada çok ama çok çalışıyordum. İnanılmaz derecede fazla çalışıyordum. Sabah 8-9 gibi uyanıp akşam 7-8'lere kadar ders çalıştığımı hatırlıyorum. Yani nereden baksanız günde 10 ila 12 saat arasında. Çünkü mezuna kalmıştım. Liseden mezun olduğum ilk yıl hemen direkt bir üniversite kazanamamıştım. Daha doğrusu hedeflediğim o tıp ya da diş hekimliğini kazanamamıştım. Bu yüzden bir sene daha mezuna kalıp tekrar ders çalışma kararı vermiştim. Daha sık, daha yoğun ve daha verimli bir şekilde. Neyse ki günün sonunda, senenin sonunda amacıma ulaştım ve buna yararlı olan şeyleri size birazdan madde madde sıralayacağım. Görmüş olduğunuz gibi ortamda kahvem var. Ve daha da önemlisi hedeflerim yer alıyor. İsterseniz şimdi benim ders çalışırken üniversiteyi kazanmak için uyguladığım bu 5 basit taktiğe geçelim. 5. sırada çalışma ortamını düzenlemek yer alıyor. Çalışma ortamınızı, sıklıkla ders çalıştığınız yeri nasıl keyif alıyorsunuz, nasıl hoşunuza gidiyorsa ve size nasıl daha iyi hissettiriyorsa o şekilde düzenlemenizi tavsiye ederim. Kimi zaman dağınık, dağınıklığın içerisinde bütün test kitaplarını yiyip ortasına bir tane test kitabı koyup onu çözmek keyif veriyordu. Kimi zamanlarsa tüm test kitaplarını bir yerde düzenleyip daha temiz bir ortam oluşturup orada daha sade bir şekilde çalışmak bana keyif veriyordu. Bu tamamen anlık ruh hallerime göre değişebiliyordu. Ama size bu noktada tavsiyem çalışma ortamınızı sizin hoşunuza gidebilecek şekilde düzenlemeniz olacak. Hatta eğer imkanınız varsa kütüphaneye gidin. Kütüphanelerde ders çalışın. Çünkü o dönemler hatırlıyorum da kütüphanelere çok gidiyordum. Hatta yakın bir arkadaşımla birlikte onun babasının kütüphanesine gidip, babasının küçük bir kütüphanesi vardı. Orada ders çalışıyorduk. Kitapların içerisinde eski, toz almaya yüz tutmuş kitapların arasında o buram buram kitap kokuları arasında ders çalışmak bana ayrı bir keyif veriyordu. Tabii şu an pandemi döneminde olduğumuz için böyle bir imkanınız olmayabilir. Bu noktada kendinize evinizde küçük bir kütüphane, küçük bir kitaplık oluşturabilirsiniz ve onun karşısında eğer iyi hissediyorsanız ders çalışabilirsiniz. 4. maddede telefonlar yer alıyor. Size şu anda telefonunuzu kesinlikle bırakın, telefonunuzu çalıştığınız ortama sokmayın demeyeceğim. Çünkü bunu pek çoğumuzun yapması artık imkansız gibi bir şey. Tamamen bağımlı bir haldeyiz. Ama bunu fırsata çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken telefondan tüm bildirimleri kapatmak. Twitter, Facebook, Instagram, yani sadece arama bildirimleri haricinde gelebilecek bütün bildirimleri kapatın telefonunuzdan. Yani insanlar size mesaj attığında veya komik bir resim paylaştığında onlar istediğine değil de siz gerçekten istediğinizde ara verdiğiniz o telefonunuza bakın. Ama bu noktada çok kısa bir tavsiyem, telefonunuzu mümkün mertebe biraz da uzakta tutun. 3. olarak net bir hedef belirleyin ve bu hedefinizi, bu hayalinizi görselleştirin. Hayal ettiğiniz bir üniversite olabilir, kazanmayı çok istediğiniz bir bölüm olabilir ya da yapmak istediğiniz mesleğin içerisinde kendinizi görebilirsiniz. O mesleğin üniforması içerisine kendinizi koyup veya o şirketin başına kendinizi yerleştirip onun resmini bir resim haline getirip karşınıza, hedef konunuza veya duvarınıza asabilirsiniz. İnanın bu çok işinize yarayacak. Her gün bunu bilinçaltınız görerek içten içe size işleyecek ve artık bazı günler tembellik yapmak istediğinizde bilinçaltınız sizi o hedefiniz için çalışmaya zorlayacak. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Bu ilk başta sizin sadece birkaç dakikanızı alacak. Belki de kırtasiyeye yürüyüp fotokopi çıkartıp 50 kuruş 1 lira vermek
vermek zorunda kalacaksınız ama inanın bu taktik çok işinize yarayacak. Siz farkına bile varmadan. İkinci olarak ise şundan bahsedeceğim. Kendinize bir oyun, totem veya bir tarz belirleyin. Yani demek istediğim şu. Bir test çözdünüz. O kitabın belli bir sayfasına kadar bitirdiniz. O sayfadaki testleri yırtın veya kitabı hafifleştirmeye çalışın. Kitabın ilk başından itibaren çözdüğünüz tüm sayfaları buruşturup adını biriktirin bir yerde. Ya da kitabı parçalamak istemiyorsanız çözdüğünüz, bitirdiğiniz kitapların hepsini böyle tek tek üst üste koyarak dizin masanızda veya odanızın başka bir köşesinde. Ve o çöp birikintisine veya test kitaplarının üst üste yığılmasıyla oluşan o kuleye her baktığınızda içinizde bir ince böyle bir nasıl diyeyim, oh be ne güzel çalışmışım, ne iyi çalışmışım, bunları biraz daha arttırayım diye düşünerek bulacaksınız. Böyle iyi hissettirecek düşünceler yer alacak içinizde. Bunu ben çok uyguluyordum. Bazen test kitaplarımı biriktiriyordum, üst üste yiyordum. Bazen de umarsızca bir çözdüğüm testi hemen yırtıp parçalayıp atıyordum sağa sola ve bunu uygulayan çok arkadaşım da vardı o dönem okuduğum lisede. Ve listemizin son sırasında birinci sırada ise sorulardan not çıkarmak yer alıyor. Arkadaşlar bunu size şiddetle öneriyorum. Çünkü benim çok işime yaramıştı. Bir test çözdüğümde, bir deneme sınavı çözdüğümde, kendimi denediğimde yapamadığım, bilmediğim veya basit bir şekilde çözdüğüm sorulardan bile çok farklı şeyler öğrendiğim oldu ve o öğrendiğim şeyleri her zaman başka bir defterde not almıştım. Mesela bir soru çözdünüz, o sorunun paragrafında öyle bir bilgi yer alıyor ki o soruyu yanlış da yapsanız sorunun doğru çözümünü öğrendikten sonra artık aynı mantıkla yapılan sorularla karşılaştığınızda daha rahat bir şekilde çözüme ulaşıyorsunuz. Ve ben sıklıkla bu aldığım notları kendime tekrar ediyordum. Özellikle bazı zor testlerde veya zor deneme sınavlarında çok değişik sorular olabiliyor ve o soruların içerisinde gerçekten konu anlatımlı kitaplarda bulamayacağınız ek bilgiler yer alıyor. İşte o bilgileri hemen basit bir deftere not alıp daha sonra haftada bir veya ayda bir o notun önemine göre, o dersin önemine göre tekrar ediyordum kendime. Tekrar baştan sona okuyordum. Hem çok zamanımı almıyordu hem de kilit noktalarda gerçekten efsane bilgilere sahip oluyordum. Ve yine bunların yanında daha da çok verim almanızı sağlayacak basit bir önerim daha olacak. O ise kitap okumak. Evet, günde sadece 10 veya 15 dakika kitap okumak. Ne okuduğunuzun, neyle alakalı okuduğunuzun veya ne olduğunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir kitabı elinize alıp günde sadece 10 veya 15 dakika okuyarak hem paragraf sorularını daha iyi çözebilirsiniz. Hem okuduğunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Hem de daha verimli bir ders çalışmak için kendinizi hazırlayabilirsiniz. Bunu ise her sabah uyanır uyanmaz yaparsanız bilincinizi, bilinçaltınızı o gün çalışacağınız, o gün yapacağınız işlere daha sağlam bir şekilde hazırlamış olursunuz. Ne oldu günün sonunda? Bu hedeflere bakarak çok ama çok çalıştım. İnanılmaz derecede fazla çalıştım ve senenin sonunda Ege Üniversitesi Diş Hekimliğini hatırı sayılır bir puanla kazanmıştım. Sıralamam da yanlış hatırlamıyorsam 6000 civarı bir şeydi Türkiye içerisinde ve puanım pek çok tıp, Türkiye'nin her yerindeki diş hekimliklerine yetiyordu ama ben İzmir'de yaşamak istediğim için İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliğini yazmıştım. Tercihlerimde ilk sırada. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Keyifli bir video olduğuna inanıyorum. Çünkü ben anlatırken keyif aldım. Umarım sizin de işinize yarar. Bu noktada neler düşünüyorsunuz? Sizin uygularınız, taktikler neler? Veya diğer arkadaşlarla paylaşacağınız farklı tarzınız, farklı bir önerileriniz var mı? Bunları merak ediyorum. Bir sonraki videomu sizlerin yorumları rehberliğinde çekeceğim. Eğer isterseniz sizlerin de taktiklerini paylaşacağım bu videomda. Bu yüzden bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın diyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.